Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu videomda bu güzelliği anlatıyorum. Askılı bluz mu desek, süveter mi desek artık nasıl hitap ediyorsak bu güzelliği anlatıyorum. Modelimizin sayıları 9-12 aya uygun. Bu kısımdan başlıyoruz. Sonrasında bütün halinde örüyoruz parçamızı. Ve son olarak da fırfır kısmını ekliyoruz. Oldukça kolay örülebilen bir model. Düz örgü, ters örgü ve haroşadan oluşuyor. Ben anti-peeling özellikli bir bebe yünü ile ördüm. Siz dilerseniz bu modeli pamuklu bir iple örüp yazında kullanılabilir hale getirebilirsiniz. Bir sonraki videoda bu modele bir de şort ekleyeceğim. Takım oluşturacağız yani. İkisini de örüp takımlayabilirsiniz. Bu modelimin ismini henüz koymadım. Daha kararı veremedim. Fikir olsun diye sizler de birer isim yorum kısmına yazabilirsiniz. Modelin ismini birlikte koyalım. Ölçülerine de bakalım. Şöyle bir boy olarak düzeltelim. 30 santim. En 25. Roba 24. Yaka genişliği 10. Şöyle bir kol evine bakalım. Bu kısımda 14 santim kadar. Ölçülerimiz de böyle. Modelimizin arkası da yine aynı şekilde fırfır devam ediyor. Çok şirin bir model. Bu kısmı ben çok uzun tutmadım. Böyle bir crop havasında olsun istedim. Çünkü dediğim gibi altına bir şort düşünüyorum. Bu şekilde takımlarız. Hoş olur diye düşündüm. Diğer yaşları da nasıl uygulayabiliriz? Şöyle bir üzerinden geçeyim. Ben 60 ilmek ile başladım. 9-12 aya kadar bu sayılar yeterli oluyor. Siz her yaş için 4'er ilmek ekleyebilirsiniz başlangıç sayısına. Yine buradaki beden kısmındaki sıra sayısını da 4'er veya 6'şar sıra uzatabilirsiniz. Yine buradaki kısmı da bu yaka genişliği 3 yaşa kadar yeterli olur. Düğme falan kullanmadık. Gördüğünüz gibi çocuk rahatlıkla giyebilir. Bu kısımda yine aynı şekilde buradaki ilmek sayısını düşürebiliriz. 3 yaşa kadar. Sonrasında da ne kadar büyütürsek birkaç ilmek daha fazla buradaki aralığı öyle bırakıp sonrasında askılara geçebiliriz. Bu şekilde de diğer yaşlara uygulayabiliriz. Buradaki tabi pilenin uzunluğu da dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Modelin yapımına geçmeden önce videomu beğenip kanalıma abone olarak destek verirseniz çok sevinirim. Modelde kullandığım ip Alize Happy Baby. 100 gram 240 metre bir ip. Renk numarası ise 599. Ben 3,5 numara şiş ile örüyorum. Sıkı örenler 4 numara ile de örebilir. Bir yaş için 60 ilmek atarak başlıyoruz. ...60 ilmek şişe attım. Şimdi modele haroşa örerek başlıyoruz. İlmeklerimizi sırayla bu şekilde örelim. Ön yüzde ve arka yüzde aynı şekilde örülüyor. Bu teknik ile haroşa örgüyü oluşturuyoruz.
Bu detayları örgüye yeni başlayanlar için veriyorum. Sürekli ören arkadaşlar zaten biliyor. Sırayı tamamlayalım. Ön yüze geçtim. Sırayı tamamlayıp gördüğünüz gibi birinci haroşa çizgimiz oluştu. Devam ediyoruz. Haroşa örerek bu kısmı ilerletelim. Bu çizgiler 4'e tamamlanınca bu kısmı da tamamlamış oluyoruz. 4 haroşa çizgisi olana kadar ördüm. Toplamda ilmek attıktan sonra 7 sıra örmüş oldum. Bu şekilde bant kısmını oluşturduk. Etek ucundaki. Şimdi beden kısmına geçiyoruz. Beden kısmı da ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü yapılıyor. Başlayalım. Ön yüzdeyim. Tüm ilmeklerimi düz örüyorum. Tüm ilmekleri düz örerek geldim. Şimdi arka yüze geçiyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve sırayla arka yüzde tüm ilmeklerimi ters örgü yapıyorum. Örgümüz bu şekilde ilerliyor. Sırayı tamamladım. Ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü yaparak modelimizin beden kısmını ilerletelim. Devam edelim. Beden kısmını ilerlettim. Haroşa kısımdan sonra bu düz örgüyü ne kadar örmüşüz bir bakalım. Arka yüzden ördüğümüz her sırayı sayıyoruz. Buradan itibaren 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. Ön yüzde de bir sıra ördüm. 51. Toplamda 51 sıra ördüm. En son sırayı dediğim gibi ön yüzde örüp geldim. Çünkü arka yüzde haroşa örgüye başlıyoruz. Ve roba kısmına da geçmiş oluyoruz. Arka yüzde tüm ilmeklerimizi haroşa örmeye başlayalım. Arka yüzü tamamladım. Ön yüze geçtim. Şimdi bu kısımda her iki taraftan eksiltmelere başlıyoruz. Baştaki ilmeği bu şekilde örmeden alıyorum. İkinci ilmeği ördüm. Sonrasında iki ilmeği birlikte örerek bir ilmek kestim. Devam ediyorum. Ta ki sıra sonunda 4 ilmeğim kalana kadar. 4 ilmek kalana kadar ördüm. Şimdi 2 ilmeği birlikte örerek bu kenarda da bir ilmek kesiyorum. Kalan 2 ilmeğimi de ördüm ve sırayı tamamladım. Başta ve sonda her ön yüzde birer ilmek eksiltiyoruz. Arka yüzde hiçbir işlem uygulamadan sadece ilmeklerimizi haroşa örmeye devam ediyoruz. Arka yüzdeki bu sırayı tamamlayalım.
Arka sırayı tamamladım. Ön yüze geçtim tekrar. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. 2 ilmeği de birlikte örerek yine bir ilmek kestim. Sıra sonunda 4 ilmek kalana kadar devam edelim yine. Yine 4 ilmeğim kaldı. Bir ilmek kesiyorum. 2 ilmeği de ördüm. Sırayı tamamladım ve arka yüze geçtim. İlmeklerimizi örelim. Tekrar ön yüze geçelim. Tekrar ön yüzdeyim. İyice anlaşılır olması için bir kez daha kesme işlemini göstermek istiyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi ördüm. Ve bir ilmek kestim. Sıra sonuna doğru geldim. 4 ilmeğim kaldı. Yine bir ilmek kesiyorum. Kalan 2 ilmeği de örüp sırayı tamamlıyorum. Sıra başında ve sonunda bu şekilde ilmek kesiyoruz. Arka yüzde hiçbir işlem uygulamıyoruz. Sadece ilmeklerimizi örüyoruz. Her ön yüze geldiğimizde de bu şekilde ilmek eksilterek devam ediyoruz. Bu kısmı da biraz ilerletelim. Modelin roba kısmını da ilerlettim. Her ön yüzde sıra başında ve sıra sonunda ilmek eksilttim. Ta ki 38 ilmek kalana kadar. 38 ilmekten sonra da 4 haroşa çizgisi daha ördüm. Ve bu kısmı tamamlamış oldum. Şöyle bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. İlmek eksilttiğimiz ve bitirdiğimiz kısma kadar 12 haroşa çizgisi örmüşüm. 38 ilmek kaldıktan sonra 38 ilmeği de 1, 2, 3, 4 haroşa çizgisi örmüşüm. Yani toplamda bu kısım 16 haroşa çizgisi. Buradaki haroşa sıralarını sayıyoruz. Tek tek ördüğümüz her sırayı da sayacak olursak bu kısmı 31 sıra örmüş olduk. Şimdi ön yüzdeyim. Her iki uçta askılarımızı devam ettireceğiz. Orta kısımda da yaka için ilmek kesiyoruz. Başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Askılarımız 9'ar ilmekten oluşuyor. 20 ilmek de yaka için kapatıyoruz. Bir ilmek ördüm. Sonrasında ikinci ilmeğimi ördüm ve bir önceki ilmeği üzerinden atlatarak kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 ilmek kapattık. Geride 2, 4, 6, 8, bir de bu şişte 9 ilmeğim kaldı. Şimdi bu 9 ilmeği yine haroşa örerek uzatıyoruz. Arka yüze çevirdim. Askıyı örmeye devam ediyorum.
Askıyı tamamladım. Bu kısımdan itibaren 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 haroşa çizgisi ördüm. Böyle bir aparata aldım ilmeklerimi ve ipimi kestim. Şimdi diğer kısmı örüyoruz. Diğer askıyı. Burada iç tarafta bağladım. Şimdi aynı şekilde 20 haroşa sırası olana dek bu askıyı da örelim. Diğer askıyı da tamamladım. 20 haroşa çizgisi örüp şimdi yaka kısmına geçiyoruz. İlmeklerimizi örüp bu kısımda 20 ilmek artırıyoruz. Ön kısımda 20 ilmek kesmiştik. Bu şekilde bir bütünlük sağlayıp arka parçaya devam edeceğiz. 9 ilmeği örerek gelelim. Sonrasında örgümü şu şekilde çeviriyorum. İlmek artırmaya başlıyorum. Örgümü çevirdikten sonra baştaki ilmeğimi alıyorum. İpimi sol şişin üzerine atıyorum. Ardından bu şekilde dolayıp ilmek içerisinden geçiriyorum. 1. Tekrar şişin üzerine ipimi attım. Arkadan ilmeği aldım. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Şöyle bir kaydırayım. 19. 20. Bu ilmeğimizde başta bu kısımdan ilmek almıştık. Onun yerine olan ilmeğimiz tekrar şiş alıp örgümüze devam ediyoruz. Artırmamızı yapmış olduk. Şimdi bu kısımdan başlayalım. Aparattaki ilmeklerimizi örelim. Şöyle ilk ilmeğimi örüp ardından bu ipimi bağlıyorum bu kısımda. İpimi bağladım. İlmekleri örüyorum. Evet. Bu şekilde bu kısmı da tamamlamış olduk. Şimdi arka yüze geçiyorum. Tüm ilmeklerimizi örelim arka yüzde. Arka yüzde ilmeklerimizi örerek bu sırayı tamamlayalım. Artırdığımız ilmekleri de bu şekilde örüyoruz.
ön yüze geçtim. Birinci haroşa çizgimiz oluştu. Bu kısmı 4 haroşa çizgisine tamamlayalım. Burada yapmış olduğumuz gibi 38 ilmek 4 haroşa sırası olana dek ördüm. Şu şekilde bu çizgileri yine sayıyoruz. 4 haroşa çizgisi oluştu. Tıpkı bu ilmek eksilttikten sonra 4 haroşa çizgisi örmüştük bu kısımda. Aynı şekilde burada da ördük. Askılardan sonra ön parçayı tekrar ediyoruz. Arka parçada da tek farklılık, robada önde kesmiştik. Bu kısımda da artıracağız. Şimdi artırmaya başlıyoruz. Ta ki 60 ilmeğimiz olana kadar. Artırmaları da yine her ön yüzde yapıyoruz. Arka yüzde sadece ilmeklerimizi örüyoruz. Şöyle bir yine baştaki ilmeğimizi örmeden alalım. İkinci ilmeği ördüm. Ardından bu şekilde çaprazlayarak ipimi şişime geçirip artırmamı yaptım. Gizli artırma yapıyoruz. Şimdi sıra sonunda 2 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Şöyle bu kısımları hızlı hızlı geçiyorum. Evet. Sıra sonunda 2 ilmeğim kaldı. Çaprazlayarak ipimi ilmeğime attım. Kalan 2 ilmeği de örüp sırayı tamamladım. Arka yüze çevirdim. Şimdi arka yüzde artırmış olduğumuz ilmekleri nasıl örüyoruz onu gösteriyorum. Yine baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İkinciyi örüyorum ve artırmış olduğum ilmeğe geldim. Artırmış olduğum ilmeği de bu şekilde çapraz ilmeğe girerek örüyorum. Diğer uca doğru gelelim. Diğer artırmış olduğum ilmeğe geldim. Yine bunu da aynı şekilde şişimi çapraz geçirerek örüyorum. Ve arka yüz tamamlanmış oldu. Ön yüze geçtim. Yine 1 2 ilmeği ördüm ve artırmamı yapıyorum. Sıra sonunda 2 ilmek kalana kadar yine örelim. Sıra sonuna geldim. 2 ilmeğim kaldı. Artırmamı yapıyorum ve 2 ilmeğimi örüyorum. Tekrar arka yüzde nasıl örülüyor göstermek istiyorum. 2 ilmeği ördüm. Artırmış olduğum ilmeği de bu şekilde çapraz girerek örüyorum. Diğer artırmış olduğum ilmeğe geldim. Yine onu da aynı şekilde örüyorum. Ön yüze geçiyorum. Tekrar bir artırmayı son kez nasıl yapıldığını gösteriyorum. Baştaki ilmeğimi aldım. İkinciyi ördüm ve artırmamı yaptım. Her ön yüzde sıra başında ve sıra sonunda artırmamızı yapıyoruz. Arka yüzde sadece ilmeklerimizi örüyoruz. Tıpkı bu kısımda yapmış olduğumuz gibi burada eksiltmiştik her ön yüzde. Arka parçada da her ön yüzde artırmamızı yapıyoruz. Ta ki ilmeklerimiz 60 ilmek olana kadar. 60 ilmek olduktan sonra da düz örgü kısmına geçiyoruz. Ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü yaparak 51 sıra örüyoruz. 51 sıra ördükten sonra da
tüm ilmeklerimizi 4 haroşa çizgisi örüp kapatıyoruz. Arka parçayı da bu şekilde tamamlayalım. Modelimize devam edelim. Modelin arka parçasını da tamamladım. Ön parçada yapmış olduğumuz işlemleri ters bir şekilde uygulayarak arka parçayı bitirdim. Şöyle bir üzerinden tekrar geçelim. Yaka kısmından itibaren artırmalara başlamıştık roba için. Haroşa örerek artırmalara devam ettim. 60 ilmek olana kadar. Sonrasında bu kısmı da sayalım. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ön kısımda olduğu gibi 16 haroşa çizgisine bu kısmı da tamamladım. 60 ilmek olduktan sonra beden kısmına geçtim. Ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek 51 sıra ördüm. 51 sıra olduktan sonra da tüm ilmekleri 4 haroşa çizgisi örüp kapattım. Ve parçamız bu şekilde tamamlanmış oldu. Sonunda ipimi biraz uzunca tutarak kestim. Çünkü yan dikişler için kullanacağım. Tek parça halinde süveterimizi örmüş olduk. Şimdi dikişleri yapıp buradaki fırfır kısmına geçiyoruz. İlk yan dikişimizi yapacağız. Fırfırı ördükten sonra da diğer kısmı dikiyoruz. Başlayalım. Diğer uca ipimi sabitledim. Ön yüzden dikişimizi ta ki roba kısmının haroşa örgüsüne kadar tamamlayacağız. Şimdi bu kenarlarda bir örerken tırtık oluşuyor. Bunlardan karşılıklı alarak dikişimizi yapıyoruz bu şekilde. Karşılıklı bu kısmın dikişlerini yapalım. Sonrasında düz örgüye geçelim. Evet, bu kısım tamamlandı. Şöyle ipimi çekiyorum ve buradaki dikişimi düzenliyorum. Şimdi burada düz örgünün kenarında bu şekilde ilmeklerimiz oluşmuş. Buradan bu kısımdan karşılıklı yine geçerek dikişimi yapıyorum. Bu taraftan geçtim. Şimdi karşılığı olan kısımdan aynı şekilde dikişi yapıyorum. Dikiş ilerleyince bu şekilde ipimizi çekip dikişin formunu verelim. Buralar ne çok sıkı ne de çok gevşek olsun. Bu kısma kadar dikişi tamamlayalım. Dikişi tamamladım. Haroşa kısma geldiğimde ise 2 sıra dikişini yaptım bu kısmında. Yani 1 2 haroşa çizgisi kadar bu kısmı diktim ve dikişi tamamlamış oldum. Şimdi fırfır kısmı için ilmek çıkarmaya başlıyoruz bu kısımdan. Burada ipimizi sabitleyelim. İpimi kenar kısma bağladım. Buradan itibaren ilmek çıkarmaya başlıyoruz. 2 ilmekle bir artırma yapıyoruz. Şimdi kenardan ilk ilmeğimi çıkarıyorum. İpimi bağladığım kısımdan 1. Buradaki
Haroşa tırtıklarından ilmek alıyoruz. Yukarı bakan değil de aşağıya doğru bakan bu ilmeklerden batarak ilmek alıyoruz. 2, ardından bir gizli artırma yaptım. 2 ilmek çıkardım. Bir artırma yaptım. Buradaki pilenin sıklığını dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. 4 ilmekte, 3 ilmekte bir artırma yapabilirsiniz. Daha sık olmasını istiyorsanız 1 ilmekte bir artırma yapabilirsiniz. 1, 2 artırmamı yaptım. 1, 2 ilmek aldım. Artırmamı yaptım. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. Buradaki ilmeklerden alıyoruz. İki ilmekte bir artırma yaparak devam edelim. Bu kısma gelelim. Bakın dikiş kısmına geldim. Şimdi burada da yine aynı şekilde devam ediyorum. Yine bakıyorum. Hangi ilmekteyse sıra. O şekilde devam ediyorum. Diğer parçaya geçtim. Yine dediğim gibi aşağı bakan ilmeklerden alarak örgüme devam ediyorum. Bu kısmı da tamamlayalım diğer uca kadar. Bu sırayı tamamladım. Şimdi arka yüze geçiyoruz. Arka yüzde ilmeklerimizi ters örüyoruz. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum bu şekilde. Ardından ilmeklerimi ters örüyorum. Artırmış olduğum ilmeği de ipimi öne alıyorum bu şekilde. Çapraz şişimi geçirdim ve ters ördüm. 2 ilmeğimi ördüm. Artırdığım ilmeğe geldiğimde ipimi öne alıyorum. Ve bu şekilde şişimi geçiriyorum. Ve ters örüyorum. Bu sırayı tamamlayalım. Arka yüzü tamamladım. Ön yüze geçtim. Ön yüzde de düz örgü yapıyoruz. Baştaki ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Örgüme devam ediyorum. Hiçbir işlem uygulamadan bu kısmı ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek ilerletelim. Devam edelim arkadaşlar. Ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek pire kısmını da tamamladım. Şöyle bir arka yüzden kaç sıra örmüşüm sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14.
14 sıra ördüm. Şimdi ilmeklerini kapatıyoruz. Baştaki ilmeği alıyorum. Sıradaki ilmeğimi ördüm ve bir önceki ilmeği üzerinden bu şekilde atlatarak kapattım. Örüyoruz ilmeğimizi. Bir öncekini üzerinden atlatarak ilmekleri kapatmaya devam ediyoruz. İlmekleri kapattım. Modelimizin örgü kısmı tamamlandı ve bu kadar da ip arttı. Şimdi diğer tarafında dikişini yapalım. Bu kısımda yapmış olduğumuz gibi 2 haroşa sırasına kadar dikişini yapalım. Buradan itibaren sonrasında bu kısmın dikişine geçelim. Kenar dikişini tamamladım. Şimdi bu kısmın dikişine geçiyorum. İlmekleri kapattıktan sonra yine dikişte kullanmak için ipimi biraz uzun tutup kestim. Diğer uca ilk önce bir sabitleme yapıyorum. Ardından bu düz örgü kısmında yaptığımız dikiş işlemini kullanarak kenar kısımlardan bu şekilde karşılıklı dikiyorum. Bu kısmı da tamamlayalım. Modelimiz tamamlandı. Çok şirin bir model oldu. Bu tür modellerin devamı için videomu beğenip kanalıma abone olarak destek verirseniz çok sevinirim. Sizin desteğiniz benim için önemli. Bir sonraki videoda görüşene dek sevgiyle kalın.